Arkadaşlar hepinize merhabalar. Başlıktan da anlayacağınız üzere Ruby'ye geçiş yapıyorum. Ezel'deki hesapları bozmayacağım. Günlük yine ben bunların tık farmını, sonra elementini vesaire onları yine bağışını elimden geldiği kadar yapacağım. Belli bir süreden sonra eğer Ruby sararsa yani %90 küsür ihtimal Ruby'de devam oynayacağım. Baktık duruma göre Ezel hani ileride aktarım mevzusu ne olur biter onu bilmediğim için hani %100 net bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbürsü gün bir şey olursa hani yalancı durumuna düşmeyelim diye ama Ruby şu an önümüzde daha mantıklı görünüyor çünkü gerçek manada şöyle göstereyim size. Geçen gittim hatta app kuponu aldım, pazar açtım. 8 gün küsür 8,5 gündü. Yani şunlar bile satılmıyor. Yani düşünün ki 20M'den koyuyorum. Hani ortalama piyasası bu. Bunlar 4 fondan vardı. 4 fondan kalmamış. 5 fona koydum. Bunlar da gitmiyor. Bakın bunları da gösteriyorum. 5 tanesini 2 fona koyuyorum. Yani 40 hem. Bunların içinden yüzük falan çıkıyor. Yani çok da değersiz bir şey değil. Gitmiyor. Yani 2 gündür falan 2-2,5 gündür pazar duruyor ve gitmiyor. Bugün ayın kaçı? 20 Ekim Cuma, şu an gecenin 4'ü sabaha doğruyum. Düşün Perşembe akşamı bunu 6-7 gibi koydum. Bak bunlar bile 2 gitmedi ki. Yani en düşük piyasadan koyuyorum gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Bak 6,6'dan hava kılıcı koyuyorum gitmiyor. Yani bu sefer de video çekemiyorum. Bak bu ne zamandır duruyor. 6 koyuyorum. En düşük yani en değişmelik efsunlu olanı bu. Yani en düşükten ben koyuyorum neredeyse. Belki arada 5,80'e koyan oluyordur. Gitmiyor bu da. Hani görüyorsunuz hani piyasanın durumunu. Bu sefer de video çekemiyorum. Yani video çekemeyince motivasyonum düşüyor. Bir şey satamıyorum, edemiyorum. Çünkü yani düşünün ki Razador sandığını satam. Hani şeyi falan geçtim. Simyaların hepsini sattık ama Razador sandığı satamıyorum. Şöyle 250 hep kupon aldık. 50'şer hep kupondan 1.19, 1.20'den aldık. Ben şu an bunu büyülü silah, kritikçi şamanı ve ninjamı şimdilik açacağım. Şöyle hatta birlikte bir yapalım. Sonra bunları olduktan sonra da yanlış değilsem zaten ister istemez bunların hepsini kullanacağız zaten. Şöyle birlikte yapalım. Şurada tüm ürünler dediğimizde ne diyor? Ruby'ye erişim paketi diyor. 700 diye gerek yok. Yani bizim amacımız bu şeye girelim de ondan sonrasını bir şekilde hallederiz. Orada ilerlemeye çalışacağız. Yani benim buraya çok emek verdim. Az çok beni takip edenler bilir. Hani ben çok aktif video çeken biri değilim ama ben devamlı arka planda işte günlük tık tıkıdır, ETP'sidir, ıvırıdır, zıvırdır yapmaya çalışıyorum ama gün geçtikçe artık kötü olmaya başladı. Artık yani yoruldum öyle söyleyeyim. Yani çünkü video çekemiyorum. Motivasyonum gidiyor. Ya öyle düşünün, ben bu oyuna toplasanız 2021'in Mart'ında başladım. Daha öncesinde ben 2010 oyuncusuyum. Hani 2008-2010 falan oyuncusuyum. 2013'te bırakmıştım. 2021'de tekrardan başlamıştım. Koronanın biraz daha sonrasında. Ondan beridir Ezel'de oynuyorum. İlk dolmaya başladım. O oyunda hilecilerden vesaire dolayı bırakacaktım. Sonra bir arkadaşın tavsiyesiyle Ezel'e başladım. Eski oyuncular falan da oynadığı için, Anatolia zamanlarında oynadığı için hani bir nostalji olsun falan gibisinden. O zaman SV çok da kötü durumda değildi. Oynadık ama gün geçtikçe sıkıntıya girdi. Çünkü bu seviyeden gidiş var. Geri geliş yok. Bank Janamu'ya geçebilirdim ama Bank Janamu da zaten hani ben paralı SV benim daha çok hoşuma gidiyor. Ha, aylık paralı SV hoşuma gitmiyor. Ama bir seferlik hani bir oyunu almak mantığında düşünürseniz ben hani Ruby bana hitap eden, benim daha çok daha erkenden geçmem gerekiyordu ama hani dedim ki Ezel'e birleşim gelir, o gelir, bu gelir falan filan diye bekledik ama bir yıldır gelmedi ki. Ezel geçen senenin Ağustos'unda falan açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıllık bir SV. Şöyle birlikte alalım. Ne dedi? Bu ürünü tamam dedi. Hemen sizinle bir şöyle bir deneyeceğim. Bakalım girecek mi? Girerse zaten şey yaparız. Sarı bayrakla oynayacağız bu arada. Şöyle yaptık. Tıkladık. Ne diyecek bakalım. Evet, giriş yaptım. Ben yan çarları da şey yapayım. Sarı bayrakla açacağız. Şöyle yapalım. Hatta birlikte sizinle birlikte açalım. Dura mavi olan Evil Wizard, muhtemelen Evil Wizard'ı almamış olabilirler diye ben şöyle bir şey yapıyorum. Eğer aldılarsa da yine X Evil Wizard diye açarız. Evil Wizard bakalım. Aynen almamışlar. Benim gerçek eski Anatolia zamanda 2 LL'ydi. Gerçi onu da birisi almıştı da oynadığımız zamanda orijinal şekilde açmış olduk. Ben diğer çarlarla açayım. Bir hafiften başlangıç yapalım. Sarı bayrakta açmış olduk. Diğerlerini de alıp geliyorum.
Arkadaşlar şöylece Ruby'ye gelmiş olduk. Hatta diğer çarlar da muhtemelen yanımdadır. Aynen bunlar da yanımda. Bunların isimlerini tabi orijinalden şu ikisini açabildik ama Valkyrie'yi direkt almışlar. Çünkü filmi vesairede olduğu için ister istemez almışlar. Arkadaş olarak ekledi. Grubu da iptal et. Şöyle şunu da dost olarak ekleyelim Valkyrie'mizi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben biraz yani dilenci mod değil de en azından şey isteyeceğim. Çünkü bir artı 6 set dizmemiz lazım ve 5K isteyip bir ticaret alanına gideceğiz. Birazcık çöpçülük yapacağız. Çöpçülük yapmakta sıkıntı yok. Çünkü neden? Oyunun şeylerini nasıl derler? Oyundaki kaybolan itemleri alıp aslında siz ticarete yani piyasaya kazandırıyorsunuz. Aslında yaptığın şey daha güzel bir şey oluyor. Sarı bayrak yerine mavi bayrak açılabilirdi ama bilmiyorum etkinlik düşen nesne yüzdesi şu anda %100 olduğu için bu bize bayağı bir avantaj da sağlayacak. Şöyle gösterelim size de. E, bakın arkadaşlar kesinlikle Metin 2'de daha önceden bunu yapmışlardı. 2012 yıllarında 105 level güncellemesi gelmeden önce ilk 20 server'a mı 25 server'a mı ne giriş app'leydi. O zamanlar öyleydi. Sonra o bir 5-6 ay gibi falan bir kaldı. Kısa bir süre kaldı. Sonra da ne yaptılar? 105 gelince bu kaldırıldı. Ya oyundaki bana göre en mantıklı yaptıkları şey kesinlikle bu Ruby mantığı. Bunu gerçek parayla da yapabilirler. Hani oyun içerisinde app'le değil de parayla yapmalar bir yerden daha da hilecileri engeller. Ama bu hali de iyi. Ama Alesta gibi server Metin 2'nin hani aylık verilecek bir para hani yayıncılara vesaire bakmayın. Onlar sonuçta bu yayın işinden para kazanıyorlar. Yani onların avantajını ama bir oyuncu mantığında bakarsanız Metin 2 şu anda Alesta gibi bir server'a hani aylık para verilecek bir oyun değil. Çünkü niye? Bir çarlan bir şey, bir ID ile bir iş yapamıyorsunuz. Ve çok fazla hesap açmanız gerekiyor. Melee için düşünürseniz 16 tane hesabınızın olması lazım. Ki ben Gameforce Silient'ten şu an yeni hesap oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi ben buldukça böyle ara ara alacağım hem Melee hesabı için hem diğer element atmak için, element çarları için vesaire. Ya da tıklık için falan açamıyorum. Hata diyor mesela. Onun da çözümünü bilen varsa söylerse çok iyi olur. Hani bu video biraz daha böyle genel bilgilendirme hem de sizden öneri alma videosu oldu. Nasıl ilerleyeyim, nasıl şey yapayım gibisinden iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi yavaştan dediğim gibi birilerinden bir şöyle 5K 5K hatta şunları falan satabiliyorsak direkt alalım. Şunları şöyle. Bunlar para ediyordur herhalde ya. Bir bakayım. Belki ediyordur. Umarım bizim için bu seri güzel olur. Ya, yeni hesapla oynamanın sıkıntısı şu çok paralı ya da app'li vesaire oynamıyorsanız sıkıntı şurada. Yani biyolog görevini bitirmek çok zor. Bunların hepsi de sıfır yakmış bu arada. Ben bunlar olmadı pazara kurarım. Belki 5 bir elemden vesaire kurarım. Belki gider. Şu süs taşlarını alayım. Belki birine satarız falan. Hani en azından ilk başta böyle ilerleyeceğiz ve zaten ben yardımlı oynayan biri değilim. Yani bir iki tane falan item almışımdır. Onları da vereceğim. Bendeki o Melee pedi var ya onu ben bir izleyicim vermişti. Hala da aktif konuştuğumuz biri. Onu muhtemelen eğer Burak tutarsa onu vereceğim. Zaten onun yerine ben hatta ona şey demiştim. Hani sana item vereyim bunun karşısında 50-60 wonluk bir pet. Zaten canavarı okutulmuş 20-30 won kafadan oradan var. 93-94 levelken vermişti. Ben 96'ya kasmıştım. Onu da vereceğim muhtemelen. Vermesem de ben onun zaten şeyini ben çünkü ödül yani hediye falan istemiyorum. Kesinlikle bana hediye vesaire atmayın. Hani küçük jest için pottur işte mavi pottur mor pottur yeşil pottur o tarz şeyler yine hani kırmamak adına alırım da hani böyle büyük ödüller vesaire o tarz şeyler ben yani sevdiğim bir şey değil. Ya da bir item denerken işte kutsama vesaire getirirsiniz onları kabul ederim ama büyük şeyleri kesinlikle kabul etmiyorum. App'li oynar mıyım? Yani eğer bu işten para kazanabilirsem yani YouTube'dan kazanabilirsem app yatırmaya çalışırım. Çünkü biyolog işi çok sıkıntı. Hızlandırıcı vesaire mevzusu var ya o yüzden. Diğerlerinin hepsi halledilir. Diğer itemlerin her şeyin hepsi halledilir. Ama biyolog gerçekten yoran bir şey. Neyse arkadaşlar ben böyle birlikte bir iki gün yani bir gün falan geçirelim. Şu an zaten gecenin 4'ü olduğu için bir şey bulamıyorum. Gündüz yapayım. Gündüzden tekrardan videoya gireyim. Xkurt kardeşim 5555K verdi. Sağ olsun. Videoyu da izliyorsa selamlarımı yolluyorum kendine. Diğer arkadaş AFK'ymış zaten. Hemen şöyle bir ticaret alanına birlikte girelim. Herhalde bir ganimet avcılığı yaparız.
bir şeyler de vardır diye düşünüyorum. Ya şu nesnenin %100 olması falan mevzusu çok güzel ya. Kafadan sanki bir eldiven takmışsın gibi oluyor. Oha kasıyor. Oha la kasıyor lan. Yani şaşırdığıma, bu kadar şaşırdığıma siz şaşırmayın. Çünkü Ezel'de vesaire oynayanlar bilir. Oğlum bu niye bu kadar kasıyor? Bu normal mi? Bir şunları altta değil mi bunlar? Altta. Her şeyi alta alayım. Ben burada birazcık bir hızcılık yapalım ya. Milletin attıklarını falan böyle süs taşı. Hep süs taşı atıyorlar yalnız ha. Adam süs taşı ya. Arkadaş para edecek bir şeyler yapın ya. Ejderha darbesi, misilleme. Bunu gündüz daha iyi yaparız şu an. Gecenin 4.30'u. Arkadaşlar ilk itemimizi aldık. Bu herhalde bir 100-150k falan ediyordu. 70 levelinde mi bu? Aynen. Bunlar 100-150k ediyordu. Bunun gibi şöyle bir 15-20 item yapsak bir 4-5 hem çıkar. Yani milletten dilenmek yerine şöyle yerden toplasak. Neyse ben buldukça dediğim gibi şey yapayım. Asıl mevzu gündüz tabii ki. Arkadaşlar şöyle 16 hem yaptık. Satılacak şeylerimiz de var biraz parça. Bu basma itemlerini falan ben hemen basma çarı yaptım. Hemen onları aktaracağım. Tüm çarları açtım. Çarlarını vesaire onları da açtım. Depo çarları ıvır zıvır. Şöyle yapalım. Ben pazar kurdum. Üzerinden 1-2 gün geçti tabii. Önceki kayıttan sonra. Şunları şöyle bir satalım. Ne kadar gelmiş oldu? Şu diken pençe 16,5 en falan olur herhalde diyeceğim de yok. Yani öyle o civarda falan bir şey olur. Şunları falan da atarım herhalde. 1M 2M eder yani. Aynen bunlar da 1M falan eder. Bunları da pazara atarım. Şimdi arkadaşlar art 6 setini yapmadan önce ben bu şunu bir düzenleyeyim. Bu arada bütün çarları açtım. Yani aynı ezeldekilerin hepsini tekrar burada açmış oldum. Sadece birinin nick'i değişik olmuş oldu. Şöyle Van Helsing'imiz. Bu da zamanda ezel demişim pardon. Anatolia zamanında oynadığımız çarlardan biri derken ne oldu lan bir an gitti gibi oldu. Fespek'imizi de açtık. Fespek de açtık. Toplamda 5 tane çarımız olmuş oldu. Şamanımız da zaten şurada görüyorsunuz. Getirelim Fespek de açıldı. Hemen bunların işte biyoloğudur, ıvırdır, zıvırdır bunları hemen vermeye başlayacağız. Bunların da bir art 6 setini hangisini yaparım? Ninja'nın yani bunu yapsam yanda kasılsalar ama bir yandan onlar da kesmesi önemli. Onları leveli hızlı atlattıracağım. Özellikle Ninja'yı ve kritik şamanın levelini hızlı atlattıracağım. Çünkü biyologları bitmeye başlasın. Hani biyoloğunu hemen aktif edelim. Şimdi arkadaşlar tüm setleri tamamladık. Toplamda 4M gibi bir para gitti. 12.700 paramız var. 16.5M falan vardı. 6 tane set yapmış oldum. 6 karakter seti. Çift ninja, çift şaman, bir sura bir de savaşçı için yaptım. Çift karakterin çift ninja yapmamız sebebi şu. Belki ilerleyen zamanda hani hidra kesebilecek güce gelirsek hani onun için hani şimdiden onu da kasayım diye yan çar olarak açtım onu. Onu da biyologlarına verelim ki ikisini bir anda ilerletip yüksek seviyelere atalım. Biyolog verip dursun. Gerisi zaten simyaya kalmış. İtemlere kalmış. Başka bir şey kalmadı. Onun yanında zaten şaman, çift şaman. Ya onları da hemen 30'a falan atacağım ki yani bunu belki biraz geç kasarım hani içerik çıkması açısından. Diğerlerini olabildiğince hemen hızlıca 30 at hem atını 25 levelde atı alıp ve diğerlerinde biyologlarını falan başlatıp hemen hızlı bir yandan onları yapmamız karlı olur. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Görüyorsunuz diğer yançarlar bu dördünün haricinde bir de bunun yançar olan Zivvalkyrie onu da 10 level yaptık. Bunu da yaptık. Az önce bir sırlar yüzüyle bir cercamı aldım. Benim epim az çok yine önceden kalma olduğu için bunu da kullanarak dedik. Yani tamamen de yardımsız hepsiz olmasın. 7M300K'ya bir tane şundan aldık 20 günlük. Onun haricinde zaten başka bir şey almadık. Şunu da yerden yaptık. Şimdi bunda ne yapacağız? Bunu 10 level'e vesaire atacağız. Metin keserek biraz farm yapalım. En azından bir nebze şu anlık bizim işimize yarar. Metin keserek yapalım bakalım ne kadar gidecek. Görev kitabı varmış bedavadan. Onları da yapalım. Onların içinden de pot vesaire mor pot, yeşil pot çıkma şansı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onları da yapmış olalım. Bunu da nasıl yapacağız? 2 SP 1 STR gibi vermeyi düşünüyorum. Herhalde en mantıklısı öyle olur. Ya da biraz SP veririm 30'a 40'a kadar. 30-40 olana kadar ya da 20 olana kadar. Onu da bir şekilde hallederiz ya. Şöyle bir mesela vurduğumuzda bakalım demecimiz vesaire her türlü yeter ya. Metin kesmeye de yeter. Şimdi atımızda güneyimizde olduğu için zaten 10 levelde birazcık bekleteceğim.
Ve birinci köy farmını şu şeylerle bir ezik itemlerle yapmaya çalışalım. Potumuz da var zaten sınırsız diyebileceğimiz kadar. Biraz da ne yapacağız? Tabii ki de imhaya gidip imhada değerli silahlar düşürmeye çalışacağız. Hem de içerik açısından onu bu videoda yapmayız. Bu videoda 10 level yapıp artık bitiririz. Çünkü çok uzadı. Şey yapmayalım şöyle. Biyolog. Pardon biyolog demişim. Aç kurt öldür var. Bir yandan da av göreviyle şeyi yapalım. Arkadaşlar büyülü keskinliği almaya geldik. Şöyle büyülü silah eğitimi diyelim. Hepsini de buna verelim. Zaten bu seviyede şu siyah boyaları vesaire şunları da alalım. Aa bak şurada da şey var. Biz bunları ikişer emlem falan koyarız. Güzel. Bunlar da dursun şöyle. Bunlar bu dönüşümlerde vesaire yanlış hatırlamıyorsam işe yarıyordu. Vallahi yerden item toplayarak herhalde içerik yapsak ya da sadece yerden item toplasak çarı dizeriz. Yani öyle bir seviyede doluluk var. Ezelden sonra tabi bana bayağı fazla geldi. Arkadaşlar ilk metnimizi bulduk. Gayet rahat bir şekilde kesiyoruz bu arada. Zaten statüler dolu olduğu için çok pot basmaya da gerek olmuyor ki zaten kesiyoruz pot bassak da. Böyle ilkimi keselim bakalım beceri kitabımız. İlk beceri kitabımız ne olacak? Bir hava kılıcı ya da büyülü keskinlik çıktı tabii ki hepimiz yerine gelsin. Bıçak çevirme dursun. Kaplan postu bunlar benim için önemli. Çünkü ben muhtemelen basma itemlerinden parayı vuracağım. Şöyle baktık bu çöp. Şunları da birlikte bakalım. Çöp. Bir metin daha bulalım birlikte keselim. Ondan sonra da videoyu yavaştan kapatmış oluruz. İlk videomuza da giriş yapmış oluruz. Aslında 9 level bu şeyler para eder mi bilmiyorum ama bakarım piyasasına bakarım ona göre toplarım gerekirse. Evet arkadaşlar geldik ikinci metne. Şöyle birlikte kestik. Yanında çok da bir şey atmamış. Ejderha darbesi iyi yine BK'dır. Şaman BK'ları şu an bildiğim kadarıyla iş görüyor. Alastor'dan dolayı büyülü saldırı değeri verdiği için. Devam edelim. En azından bir 5 metin keselim bakalım 5 metinde şey düşürebileceğiz. Evet 3. metnimizi de şöyle birlikte kesiyoruz. Yine savaş metni bulduk. Beceri kitabını göremedim galiba. Beceri kitabı bu sefer atmadı. Geldik 4. metnine. 4. metnimizde dövüş metniydi. Beceri kitabı bu sefer attı. Büyü çözme herhalde iş yapar diye düşünüyorum. Şunları da biz yine bir toplayalım. Şöyle bir birlikte bakalım. Turkuaz elbise belki HP'li MHP'li çıkarsa ya da Floran element çıkarsa dedim o da çıkmadı. Bakalım son metnimizi de keselim. Şöyle bir savaş metni buldum arkadaşlar. Ben bunu bir şöyle keseyim. Bu da zaten son metnimiz. Bu 5. metin oluyor. Sadece şu zamana kadar 4 metinde bir tane alamadık. O da savaş metninden alamadık. Bakalım inşallah bundan alırız. 2 tane kırmızı yaban domuzumuz kalmış. Aç alfa mavi kurt kalmış. Bunları yapma sebebim şöyle mor iksir verdiği için aslında bir tane şey de alabiliriz ama bilmiyorum. Şöyle bir bakalım şu rüzgarın ayakkabısına. Çünkü ihtiyaç oluyor ya buna. Ama rüzgarın ayakkabısına direkt app'le veriyordur muhtemelen. Aynen. Yani şeyle yok. Markayla yok. Markayla olmaması bizim için sıkıntı. Şöyle birlikte keselim bari. Bakıyorum basma itemi de düşüyor mu? Basma itemlerini ben stokluyorum tabii ki. Onlar ilerleyen zamanlarda işimize yarar. Çünkü bu seviyede öyle hile hurda çok olmayacağı için basma itemini kasan çok azdır diye düşünüyorum. Elbette kasan bir lobisi vardır ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle kestik. Hadi beceri kitabımıza at. Beceri kitabını gördüm. Baktım yaşama isteği. Bunlar yine 150-200K'dan şu anlık bizim için. Bunlar veli nimet. Başka var mı şöyle? Gök mavisi elbisesine bir bakalım. Bu da bir şey değilmiş. Ben bir son ritüelleri yapayım. Arkadaşlar şöyle 6. metnimizle birlikte keselim. Evet oldu tamamdır. Şöyle beceri kitabımıza baktık. Kılıç çelme yine 600-700K eder diye tahmin ediyorum. Bununla kanadı yelpaze, bakır kolye bunlar yine bir emden falan gidiyordur diye tahmin ediyorum yine aynı şekilde. Turkuaz elbise belki bunlara HP ya da şey gelirse etkinlikten dolayı gerçi etkinlik de bitmek üzere kaç günü kaldı? 7 günü falan kalmış. Bu videoluk böyle bir giriş yapmış olduk Ruby'ye. Umarım daha iyiye doğru gider. Şu an bir sonraki videoda zaten yapacaklarımız az çok belli. Yani gücümüzün yettiği kadar birazcık 30 levellik silah düşürme challenge'ı yapacağız galiba. Şeyde ne derler ona? İmhada. Neyse fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Umarım daha iyiye gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.